Evet, 39. ülkeye hoş geldiniz. Estonya'dayım, Tallinn'deyim. Her yeni ülkeye adım attığım zaman çok heyecanlı oluyorum. Neden bilmiyorum. İçinde bir mutluluk oluyor. Aynısı Finlandiya'ya giderken de vardı. Böyle uçak havalimanına indiğinde Allah'ım 38'e geldim. Daha niceleri nasip olur inşallah falan filan düşünceleriyle şimdi 39 oldu. Şu arkada gördüğünüz mesela bir tane yine bu firmayı kullanmıştım gelirken Tallink diye okunuyor galiba bilmiyorum. Şimdi asıl hemen karşısında şöyle bulduğum bir restoran var. Koçi Aydat diye geçiyor. Orada yemek yiyeceğim şimdi. Multipuder, Mulgipuder. Mulgipuder diye bunların en geleneksel yemeklerinden biri varmış. Ve aradım taradım. Feribottayken bunu yapmak için bayağı vaktim vardı. Aradım taradım. Estonya'da yani Tallinn'de yiyebileceğim en güzel mulgipuder nerededir diye. Bir tanesi de burasıydı ve bayağı da yüksek puanlıydı. O yüzden şimdi gidip deneyeceğim. İçerisi resimlerde bayağı güzel duruyordu. Bakalım. Hemen burada olduğu için de öğlen yemeği niyetine yiyeceğim bakalım. Restoranın içerisi böyle. Buradan siparişinizi veriyorsunuz. Daha sonra buradan kendi çatal bıçaklarınızı alıyorsunuz. Çok otantik bir ortam. Evet, şimdi yemeğimi söyledim ama öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu Estonya'nın geleneksel ekmeği, çavdar ekmeği ama biraz daha siyah. Daha yani rengi daha siyah. Şu an belki renkten dolayı göremiyorsunuz ama çok koyu bir kahverengi rengi yani. Estonya'nın en ünlü ekmeği bu ve bu Baltık'ta benim çok sevdiğim özellik yani genelde burada gördüm hep. Yemekte bedava ekmek veriyorlar yani. Evet, yemek geldi. Bu dediğim gibi Estonya'nın en ünlü geleneksel yemeklerinden mulgipuder diye geçiyor. Patates, et karışımı bir şey. Baltık ülkelerine patates çünkü çok ünlü. Yani çok geleneksel, her yemekten neredeyse patates kullanılır. Ve yine internetten gördüğüm kadarıyla turşu Estonya'da çok ünlüymüş. Yani turşunun her türlü şeyi Estonya'da kullanılıyormuş. Dediğim gibi ekmeğimiz de var. Şu gördüğünüz hepsi 10 euro. Bu büyük ihtimalle Finlandiya'da 18-19 euro falan olurdu diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz şu bina otobüs garı. Oraya sırt çantamı bıraktım. 24 saatliğine 1 euroydu. O yüzden hem akşam 10.30'da tekrardan geri geleceğim. Hani derdim olmaz diyerekten. İlk önce buraya geldim. Bıraktım. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Zaten Tallinn eski şehir yani Old Town'un etrafına kurulmuş bir şehir gibi aslında. Yani hep şey diyorlar Tallinn'e. Tallinn'in kendisi bir eski şehir diyorlar yani. O yüzden şimdi görülebilecek yerlerin çoğu zaten Old Town'un içinde. O yüzden 7-8 saatte biter diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Evet, şimdi Tallinn'in Özgürlük Meydanı'ndayız. Freedom Square diye geçiyor. Turumuza başlıyoruz şu anda. Burası dediğim gibi meydan. Ünlü meydan yani. Yani bir buz pateninin önünden geçtim, buz pateni alanının. Şu an Tallinn'in eski şehir kısmına girmiş bulunmaktayım. Ben hayatımda bir kere yaptım buz pateni. O da yani felaketti, öyle söyleyeyim. Böyle yanımda 5 yaşında çocuklar çok iyi yapıyor buz patenini. Ben bir saat içinde 20-30 kere yere düştüm falan. O günden sonra dedim bir süre bir daha yapmam herhalde. Ama gerçekten izlemek yani çok keyif veriyor. Yapabilenleri görmek.
Evet, bu gördüğünüz Tallinn'in belediye binası. Town Hall diye geçiyor. Çok şirin bir bina. Eski şehrin yani Old Town'un göbeğindeyim şu anda. Klasik, tipik bir Avrupa Old Town'u diyebiliriz. Çok geniş bir meydan, eski ve şirin evler. Aslında çok da modern duruyor. Yani eski olmasına rağmen bence çok modernler. Şimdi ara sokaklarına da biraz gezmek lazım tabii. Eski şehir böyle duvarların etrafında aslında. Surlar yani. Şu gördüğünüz mesela Viru kapısı diye geçiyor. Viru Gate yani. Hatta bir alışveriş merkezi var burada. Adı onunla Viru. Galiba Viru önemli bir kelime. Şu an şuradan itibaren Eskişehir'den tekrardan çıkış yapılıyor. Ben öyle geziyorum etrafta. Surların dibinde biraz dolaşmak istedim. Yani çok tatlı bu küçük sokaklar benim acayip hoşuma gidiyor. Bir de burada görülmesi gereken bir yerde bu pasajmış. Bu Saint Catherine pasajı diye geçiyor. Ee, Bu şekilde dümdüz ilerliyor. Bayağı köprü altı gibi yani. Köprü altı değil de yani böyle binaların arasında ilerleyen bir pasaj. Şimdi oradan geçeceğim. Evet, burası Danimarkalı kralın bahçesi diye geçiyor. Şöyle şu 3 tane heykel var şunlardan. Ve üçüncüsü de burada. Biraz daha hafif yukarı bir seviyedeyiz. Bu gördüğünüzde Alexander Nevski Katedrali. Çok güzel bir gün batımı var gibi. 5-6 dakikaya izleme noktası diye bir yere gideceğim bakalım. Esiyor. Alexander Nevski Katedrali'nin içine girdim ama fotoğraf çekmek yasaktı. O yüzden çok bir çekim yapmadım. Ama çok farklı bir tarzı yoktu yani içerisinin. Klasik Avrupa'da gördüğümüz katedraller gibiydi yani. Şimdi 2-3 dakikaya izleme noktasına gidiyorum. 2 tane izleme noktası var. Böyle 2 dakika arayla ikisine de gideceğim. Bir şehrin genel manzarasını göstereyim size. Evet, izleme noktasına geldim. Birazcık manzarayı sizlere takdim ediyorum. Havanın renginin güzelliği peki. Karartmak ve açmak ile yaptığım sanatsal geçişler. Eskişehir şu kısımlar işte. Yani bir de şunun arkası yani. Şimdi ben oraları gezdim. Şurada Saint Olaf Kilisesi. Helsinki karşısı büyük ihtimalle. Şimdi ben şu tarafa doğru gideceğim bakalım. Yerler bayağı kaygan ve çamurlu hafiften ama yine de görebildiğim kadar güzel bir noktaya gelmek istedim bu gün batımını. Ama sanırım en güzel noktası yani çok da ileride değil. Çünkü gitmiyor daha fazla yol yani. Bu da ünlü bir park ama parkın adını unuttum şu anda. Kusura bakmayın. Evet, sanırım en uç noktaya geldim zaten ve en güzel noktayı yakaladım gibi duruyor. Yani şu gün batımlarının oluşturduğu renklere acayip hayranım ya. Bir futbol sahası da var burada aynı zamanda.
Yani şu görüntüye saatlerce bakabilirim. Evet, surun dibinden yürüyerek, yani şu buzlu yolları falan da aşarak, kaya kaya bir şekilde bata çıka, en sonunda diğer noktaya geldim. Buradan da manzara çok güzel. Hatta ağaçlar da kesmiyor yani. Şimdi buradan tekrardan yukarı çıkacağım galiba. Bir diğer manzara noktasına geldim. Bu da bütün Eskişehir'i gören manzara noktası. Evet, burası da yemek holü gibi bir şey. Yani Turk adı buranın. Yani yemek merkezi gibi. Yerel lezzetler olur. Sokak lezzetleri olur. Genelde bu tarz lezzetlerin büfe büfe satıldığı büyük bir alan. Şimdi biraz gezeceğiz bakalım burayı. İçeride aslında her türlü şey varmış. Evcil hayvan dükkanı falan bile gördüm yani. Yani evcil hayvan araç gereçleri satılan dükkan demek istedim. Onun dışında kasap vardı demin gördüğünüz gibi. El işi eşyalar satan birkaç bir yer vardı. Yani kapalı alan da varmış içeride. Şimdi 2-3 katlı bir kapalı alan var. Oraları gezeceğim şimdi. Aynı zamanda balıkçı da var. Balık biliyorsunuz Baltık ülkelerinin önemli bir unsuru. Özellikle burada smoked fish dedikleri, yani dumanda tütsüde yapıyorlar balığı. Onu çok seviyorlarmış. Estonya'da ünlü şeylerden bir tanesi de herring dedikleri balık. Herring neydi ya Türkçesi? Bir dakika bakacağım şimdi internetten. Ringa balığı demekmiş. Yani şu konservede var işte şu anda. Ya internette şöyle bir şey gördüm bayağı bir yerde, yani Estonya'nın yerel yemekleri diye baktığım zaman buranın o rye bread dediğim o siyah çavdar ekmeği var ya ünlü. Onun üstüne işte peynir olur, yeşillik olur. Artık kendi hayal gücünüze kalmış. Tereyağının üstüne birkaç bir şey bunlardan ekleyip en üstüne de bu ringa balığını 2-3 tane koyup tek ekmekli sandviç gibi yiyorlar. Yani internette hep böyle yazıyor. Ve bunu işte mekanlarda bulabilirsiniz yazıyor. Ve en çok bulabileceğiniz yerde hani bu şimdi geldiğim mekan olarak göstermiş. Ya 3-4 kişiye sordum, farklı restoranlara sordum hani bunu arıyorum diye. İşte nerede olduğunu bilmiyoruz. İşte şuraya bir sorun bakalım. İşte şuraya sorun falan gibi böyle. Ben düşündüm bir an. Mesela Türkiye'de bana diyecekler ki döneri nerede yeriz? Döneri arıyoruz, nerede yiyeceğiz falan. Ben de bilmiyorum diyeceğim. Bir düşündüm. Diyemeyiz yani çünkü hepimiz biliriz. Bu geleneksel bir yemekse nasıl kimse bilmiyor nerede bulunacağını anlamadım. Neyse en sonunda balık pazarına girdim. Orada sordum bir de. Dediler ki senin istediğin şey bu. Dedim bu ekmekle satılmıyor muydu? Dediler ki biz ekmek satmıyoruz. Dedim yani ekmeği ben kendim mi bulacağım? Onlar da evet dediler. Ama neyse 3 euroydu zaten. Denemek istediğim için işte yarın Litvanya'da bulmaya çalışacağım ekmek. Ondan sonra şu an geç oldu çünkü. Oh, bunun yanına taşıyacağım inşallah bozulmaz. Yarın ekmekle işte beraber deneyeceğim bakalım. Bulabilirsem ekmeği yani. Yukarısı da bayağı giysi pazarı gibi bir şey çıktı yani. Çok güzelmiş. Ben sadece yemek mekanı sanıyordum burayı. Bayağı 3 katlı da 3 farklı şey var yani. Şurada kasap var gördüğünüz gibi. Göstermiştim. Burası işte yemek giysi yeri. En alt katta şurada süpermarket girişi var. Restoranlar falan da var. Yani güzel bir kompleks bence. Şöyle güzel bir yere geldim. Antikacı burası. Adı Kaleidoskop. Bayağı güzel şeyler var.
Evet, şimdi uzun bir yürüyüşün ardından birazcık bir şeyler yemeye geldim. Tatlı bir şey yiyeceğim. Rukis diye geçiyor adı. Estonya'nın Kama diye bir tatlısı varmış. Yine internetten görmüştüm. Tallinn'de de en güzel yapan yerlerden bir tanesi de buymuş. Bakalım, eğer kaldıysa 8'de kapanıyor. Saat 7'ye çeyrek var şu anda. Hadi bakalım. Evet, tatlımız bu. Adı dediğim gibi Kama. Arpa, çavdar ve bezelyenin karışımı bir aromadan yapılıyormuş. Tam üstünde de yine Estonya'nın kendi ekmeği var, gördüğünüz gibi. Değişik bir tadı var gibi duruyor. Daha denemedim. Fiyatı da 4 euro sanırım. Ortamı da şöyle göstereyim. Evet, tatlıyı yedim. Yani güzeldi ama acayip derecede benlik değildi bence. Çok değişik bir tadı vardı. Yani ekmek tadı vardı içinde. Çünkü arpa ve çavdar unlarından yapılıyormuş zaten. Yani bence denenmeli yani. Güzel ama hani bir daha yer misin deseler. Ya tatlıyı her türlü bir daha yerim. Evet, şimdi bir başka yerel lezzet denemeye gidiyorum. Bu gideceğim restoran belediye binasının hemen altında. Tam karşımda hatta şu anda. Perukas dedikleri bir börekimsi pişi gibi bir şey. İçi içinde hani etli de olabilir, patatesli de olabilir. Her türlü çeşidi varmış. Şimdi bu gideceğim mekanın içi de, dizaynı da çok otantik diye gördüm internet sitesinde. Evet, ortam çok acayip karanlık şu anda. Orta çağdan gelen bir ortammış. Yani öyle. Şöyle bir yer. Görüntü kalitesi biraz düşük büyük ihtimalle. Salatalık veriyorlar hemen yanında. O ikram bu. Şunlar da 2 tane perukas dedikleri şey. Yiyince anlatacağım deneyimlerimi ama ortam çok karanlık, yani kusura bakmayın. Drakan restoranından, restoran değil aslında, yani orta çağdan kalma ve orta çağ dizaynlı küçük işletme gibi bir şeydi. Perukas yedim, bir etli yedim. Geyik eti ve kabak ile yapılmış 2 ayrı aromalı 2 tane perukas yedim. Biri 3, biri 2 euroydu. Toplam 5 euro verdim. Ve kocaman bir çuval fıçı içinde salatalık turşuları vardı. Böyle suyun içinde. Kendin alman gerekiyor onu. Böyle batırıyorsun. Büyük bir çubuk var. O çubuğu batırıyorsun. Turşuyu seçip alıyorsun. Onlar bedava. Dediğim gibi Estonya'da turşu yaygın olduğu için. Neyse, şimdi ya ben bitirdim Tallinn'i yani. 7 saatte falan bitirdim. Şimdi otobüse 2 saat falan var ama yani gece de 5'te karardığı için hava, hani yapacak da bir şey yok. O yüzden şimdi otobüs terminaline doğru gidiyorum. Ama yolda bir tane daha çok ünlü perukas yapan bir yer var. Hatta şu an geldim. Şurası. Nikolay Bar Büfe diye geçiyor. Google'da 2 tane ünlü perukas vardı işte. Bir burasıydı, bir de demin gittiğim yerde. Şimdi bir de buraya da deneyeceğim bakalım. Ondan sonra otobüs terminaline. Evet, buradaki perukasların tipi biraz daha farklı gördüğünüz gibi. Bir öncekinde daha dikdörtgen imsiydi. Burada daha değişik duruyor. Bir hindili söyledim. Hindi etli. Bir de tatlı yiyeyim dedim artık, yani tatlı da yemek istedi canım. Bu da çilekli ve cottage cheese dedikleri, Türkçesinde hangi peynir bilmiyorum ama yani güzel bir peynir. Bunu biliyorum. Ama Türkçe kelime anlamı ne tam, cottage'ın bilmiyorum yani. Yani cottage cheese dedikleri ne oluyor tam bilmiyorum. Ama neyse, o şekilde yani. Bu ikisi de toplam 7 euro tuttu. En son perukası da yedim. Nikolay'ın büfesinde, kafesinde yani. Bence o daha güzeldi. Yani şehir merkezinde yediğim Drakon'dan daha güzeldi. Dediğim gibi hindili ve çilekli peynirli olan perukaslardan yedim. Sonra da Tallinn'de yapacak bir şey kalmadı. O yüzden bir yarım saat, bir saat önceden şeye geldim. Otobüs istasyonuna geldim. 7-8 saattir gezdim Tallinn'i. Yani 7-8 saat sürdü Tallinn. Arkadaşlarım zaten bir gün yeter diyordu. İnternette de öyle okumuştum. Bir gün Tallinn için yeter kesinlikle. Şimdi otobüs var. Vilnius'a doğru yola çıkacağım. Öyle. Tallinn'de bitmiş bulunmakta.
39. ülkeyi de gezmiş olduk yani. 39. ülkedeki şehri gezmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.